Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün öyle bir limonlu kurabiye tarifi yaptım ki denenme rekorları kıracak. Herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı esmer şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekleyelim. 4 yemek kaşığı limon suyu ekliyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştıralım. Böylelikle karbonatı aktifleştirmiş oluyoruz ve karışımımıza ekleyelim. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Bu malzemeleri el çırpıcısıyla çırpıyorum. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğim. Karışımımı tamamladıktan sonra oda sıcaklığında beklettiğim 130 gram tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hem sağlık hem de lezzet açısından tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. 2 su bardağı un ve 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde unumu ekliyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Yani 3 su bardağına yakın un eklemiş oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitrelik ölçüsünde. Bu aşamada toz vanilya da eklemiştim. Orayı çekmeyi unutmuşum. Sizler de mutlaka bir paket toz vanilya ekleyin. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Üzerine bir adet limon rendesi ekleyelim ve yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı yakından gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi hemen kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra kremasını yapmaya başlayalım. 3 su bardağı sütümüzü bir tenceremizin içerisine dökelim. Üç yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum. 1 su bardağı un ekliyorum. Ve 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ekliyorum ve tüm malzemelerimi el çırpıcısıyla ocağa almadan önce karıştırıyorum. Hem topaklanma olmasın hem de pürüzsüz bir kıvam olması için ocağa almadan önce çırpmanızı tavsiye ederim. Kısık ateşte muhallebimiz bir kenarda pişerken ara ara karıştıralım. Muhallebimiz piştikten sonra da soğumaya bırakalım. Bir kenarda soğurken hemen kurabiyemize şekil vermeye başlayalım. Ben her bir kurabiye hamurumu yuvarlak şekil yaparak hazırladım. Mutfak terazisinde 25 gram ağırlığında ölçerek hepsini o şekilde eşit yaptım. Dilerseniz elinizle göz kararı olarak da yuvarlayabilirsiniz. Mutfak teraziniz varsa hepsini eşit bir şekilde aynı görselde olmasını istiyorsanız mutfak terazisinden faydalanarak aynı boyutlarda da yapabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçüleriyle toplamda 30 adet limonlu kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırın. Daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Büyük boyutlarda yapmak isterseniz gram ölçüsünü biraz daha arttırarak daha büyük yapabilirsiniz. O şekilde de çok şık oluyor. Benim yapmak istediğim boyut bu şekilde olduğu için böyle hazırladım. Kurabiyelerimiz fırında pişerken soğuyan muhallebimizin üzerine 300 gram ölçüsünde labne peyniri ekleyelim ve el çırpıcısıyla karıştıralım. Sonrasında blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvamda kremamızı hazırlayalım. Bir paket toz vanilyamızı da ekleyelim. Blenderdan geçirelim. Bir paket toz vanilya 5 gramdır. Ara ara sizlere gram ölçülerini de veriyorum. Özellikle gram olarak öğrenmek isteyen takipçilerim için belirtiyorum. Muhallebimizi bu şekilde blenderdan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde ipeksi bir krema haline geldi. Şimdi buzdolabında dinlendirelim. Yarım saat kadar dinlendikten sonra kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi üzerleri hafif çatladı. Önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 12-13 dakika kadar pişiriyoruz. Çok fazla bu kurabiyeleri pişirmiyoruz. Çünkü çok fazla pişirirseniz piştikten sonra üzerine bir bardakla ezeceğimiz için sert bir kurabiye olursa eğer, çok pişmiş bir kurabiye olursa eğer çatlaklık çok fazla olacaktır. Kırılmalar söz konusu olabilir. Ayrıca kurabiye hamuru Amerikan
Amerikan cookie tarzında bir kurabiye hamuru olduğu için içi hafif nemli, kekimsi bir lezzettedir. O yüzden içi yumuşak, dışı kıyır bir kurabiye tarifi diyebiliriz. Eğer çok fazla pişmiş seviyorsanız kurabiyenizi 10 dakika pişirin. Pişirdikten sonra çıkarıp hemen bardakla düzleyin. Tekrardan fırına atıp 3-4 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. O şekilde çok pişmiş olarak da sağlayabilirsiniz. Ama bu kurabiyenin orijinal hali daha önce de sizlerle paylaştığım tiramisu kurabiye, havuçlu cevizli kurabiye gibi kurabiyelerin iç dokusu kekimsi ve nemliydi. Bu kurabiye de bu şekilde biraz içi yumuşak olmalı. Kurabiyelerimiz piştikten sonra hemen sıcak sıcakken üzerine bir bardağın alt kısmından faydalanarak düzleştiriyoruz. Soğumasını beklemiyoruz. Eğer soğumasını beklerseniz bu şekilde düzgün bir şekilde çatlaklık oluşmaz ve çok kırılma olur. O yüzden sıcakken kurabiyemiz hemen hafifçe bastırarak üzerine düzleyelim. Sonrasında buzdolabında soğuttuğumuz muhallebimizi kurabiyelerimizin üzerine kaşık yardımıyla sürelim. Dilerseniz kaşıkla koyabilirsiniz. Dilerseniz de sıkma torbasına kremayı yerleştirerek kurabiyelerin üzerine sıkabilirsiniz. Ben son olarak kurabiyelerin üzerine limon kabuğu rendesi ile süsledim. Dilerseniz nane ile de süsleyebilirsiniz. Hem nane hem limon kabuğu rendesi ile de çok şık, güzel bir görsel ve uyum olacaktır. Kurabiyelerinizi misafirleriniz için veya sevdikleriniz için yapıyorsanız bir gün öncesinden kurabiyeleri yapıp sunum edeceğiniz gün üzerine muhallebisini sürüp süslemesini yapabilirsiniz. Ya da bir gün öncesinden üzerine muhallebiyi sürüp buzdolabında saklama kabına koyup soğutup o şekilde de servis edebilirsiniz. Üzerinde muhallebili olduğu zaman biraz daha yumuşak bir etkide olur kurabiye hamuru. Ama aynı gün üzerine muhallebiyi sürdüğünüz zaman biraz daha dışının kıtırlığını elde edebilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını ve muhallebinin kıvamını izlerken ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tarifler kanalımda sizler için yayınlıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi anında sizler görmüş olacaksınız. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.